Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Öncelikle böyle değerli, bu kadar faydalı ve hepimizde de zannederim şimdiye kadar önemli izler bırakan böyle bir organizasyonu düzenledikleri için ASSAM'a, değerli başkanına, yardımcılarına ve her aşamasındaki bütün üyelerine içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun diliyorum. İnşallah bu etkinlikler önümüzdeki yıllarda da üstüne daha yeni şeyler konularak, inşallah daha genişletilerek devam eder ve biz de buna elimizden gelen katkıyı inşallah vermeye devam ederiz diye bir başlangıç yapmış olayım. Şimdiye kadarki kısımlar, dünden bu ana kadar olan kısımlarda çok farklı açılardan konuşmalar vardı. Fakat şimdi başlayacak olan oturumlar biraz daha farklı bir formatta, yani belli konu başlıkları olan, ondan sonra ve farklı açılardan, yani kongrenin adına ve kapsamına, alt başlıklarına uygun olan bir takım aslında bildirilerin bir nevi sunulacağı bir şey olacak, program olacak. O yüzden ben arkadaşlarımı davet etmek istiyorum. Yaklaşık benle beraber 4 arkadaşımız var. Ramazan Akkır hocamız, sahneye davet ediyorum. Ondan sonra Abdülmecit El Cüzani kardeşimizi ve Abdülhabir Muhtari kardeşimizi de sahneye davet ediyorum. Evet, müsaade ederseniz ben oturum başkanı olarak hem bir giriş yapmış olayım hem de aslında kendi sunumumu da yapmış olayım. Ondan sonra da arkadaşlarımıza tek tek söz vereceğiz. Ve yaklaşık ortalama sürede, ki bu şeyin aslında güzel yanlarından biri, şeye rağmen her doygunlukla gidiyor, zamanı aşıyoruz ama bir şekilde de bir noktada biraz gecikmeler de olsa programımızı bitiriyoruz. Yaklaşık 1,5 saatlik bir program olacak. Ve bu programda bütün arkadaşlarımızın, ben dahil, 15 dakikalık konuşmaları olacak diyebiliriz. Şimdi benim sunumum aslında maneviyatın jeopolitiği, Türk dünyasında Yesevi ruhu ve birlik inşası. Çünkü kongrenin temasına baktığımızda Türkistan coğrafyasında kriz arayışları ve bunlara karşı çözümler geliştirme aslında. Dolayısıyla benim çıkış noktam şu olacak. Türkistan coğrafyası dediğimiz coğrafya esasında baktığımızda uzun yıllar boyunca bir komünist rejim altında yönetilmiş. 90'lı yılların başından itibaren de bağımsızlıklarını kazanmış ve günümüze kadar da bir şekilde kendilerini aslında bulmaya çalışan, bağımsızlıklarını güçlendirmeye çalışan, ekonomik yeterliliklerini sağlamaya çalışan ve sahip oldukları yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle de aslında başta Türkiye olmak üzere Batı'yla bir entegrasyon içerisine girip bu alanlarda kendilerini geliştirmeye çalışan bir coğrafya. Fakat önemli şeyler de var burada, adımlar da var, aşamalar da var işin doğrusu. Ve Türkiye ile birlikte bir Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu biliyorsunuz 2021 yılında. Ve bu gayet de iyi ilerliyor. Olumlu bir adım bu arada. Fakat burada bu olumlu adımlara rağmen benim görebildiğim eksik bir nokta var. Ama bana göre en önemli noktada zaten burası. O da kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nda genelde odaklanılan nokta dil birliği, ondan sonra alfabe birliği ve daha çok ticaret. Şimdi bunlar tabii ki önemli. Yani Türk Devletleri Teşkilatı dediğimizde aynı soydan gelen insanların dilde, alfabede beraber hareket etmeleri ve aralarındaki ticari boyutu geliştirmeleri önemli. Ancak bütün bunların eğer biz altyapısını, yani mayasını, yani manevi boyutunu eğer sağlamadan ilerleyecek olursak bu bir süre sonra bütün sahip olunan zenginlikler esasında dünyevi bir hizmete yönelik olacak. Çıkar çatışmaları ortaya girecek ve belki de bir süre sonra bu çıkar çatışmaları tekrar bu dünyayı zayıf düşürecek ve yine maalesef eskiden olduğu gibi emperyalist güçlerin boyunduruğu altına bizi sokabilecektir. Aslında Yesevi ruhu derken de tam bunu kastediyoruz. Yesevi ruhunu hem gerçekten bizzat Hoca Ahmet Yesevi'nin başlattığı 12. yüzyıldan itibaren başlayan
ve Türkistan'dan başlayıp Anadolu'ya, Suriye coğrafyasına ve Rumeli'ye kadar uzanan bir İslamlaşma, aslında bir ahlakileşme ve Türklere, yani halkın anlayacağı bir boyuta getirerek o tasavvufu, dinimizi aslında Türk toplumuna bir istikamet kazandırma ve bir yön biçme, bir yön kazandırma, o şuurunu edindiren aslında bir ruhtan bahsediyoruz. Çünkü siz bir ruh ortaya koyamazsanız, hangi yapıları kurarsanız kurun, o yapının içerisinde bir ruh yoksa o yapı bir süre sonra ölmeye başlar. Peki bu ruh nasıl olması gerekir? Yani ben buna şunu diyorum şimdi doğrusu. Bunu Türkistan'dan biraz daha dünya geneline yayacak olursak 20. yüzyılda 3-4 nokta aslında Türk ve İslam dünyasını maalesef çok derin bir şekilde yaraladı. Aradaki birliği bozdu ve aradaki aslında insanları, toplumdaki maneviyatı da işin doğrusu minimize etti. Bunlar nedir? Bunlardan bir tanesi emperyalizmdir. Bunlardan bir tanesi nedir? İşte Türkistan coğrafyasında olduğu gibi sosyalizm ve komünizmdir. Bir diğeri aslında daha geniş bir coğrafyayı etkileyen etnik milliyetçiliktir. Bir diğeri günümüzdeki aslında bu coğrafyadaki sorunların, özellikle Türkiye'nin başta olduğu ve Orta Doğu'da yayılan sorunların en önemli sebebi olan sekülerizm. Özellikle sekülerizm görünmeyen bir etkiye sahiptir. Yani sosyalizmin, emperyalizmin kendine ait bir ideolojileri var. Dışarıdan görünür bir yol haritaları var ama sekülerizm aslında hissettirmeden toplumdaki maneviyatı aslında ortadan kaldıran, dini de yaşamın merkezinden aslında evlere, evlerden de odalara, Kur'an-ı Kerim'i de aynı şekilde odaların duvarlarının en ücra köşesindeki o duvarlara astıran bir noktaya getirmiştir. Ve bu da güya bireysel tercihtir. Yani toplumsal olmaktan bireysel bir tercihe dönüştürülmüştür maalesef din. Peki bu dediğim gibi Türkistan'da sosyalizm 70 yıl boyunca insanların manevi noktasını köreltti. Emperyalizm bütün dünyada aslında köreltiyor. Sekülerizm de bizde aynı şekilde dini toplumsal boyuttan aldı ve bireysel merkezlerden aldı, evlere hapsetti. Peki yeniden biz ayağa kalkmak istiyorsak şunu yapmamız gerekiyor. Bir manevi restorasyon dönemine girmemiz gerekiyor işin doğrusu. İşte Yesevi ruhundan kastımız da işin aslında budur. Ne yapmak gerekiyor? O 12. 13. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi'nin aslında başlattığı o ruhun günümüzde tekrar güncellenerek aslında Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara ve bütün İslam dünyasına aslında tekrar kazandırılması, güncellendirilmesi ve yeni bir heyecanın aslında, yeni bir ahlaki perspektifin, yeni bir ortak kimliğin, ondan sonra hikmetin ve irfanın aslında yayılmasıdır. Şimdi Batı emperyalizmi bizlere bilgiyi sundu. Bilginin en önemli şey olduğunu aslında bizlere ne diyelim empoze etti diyelim. Evet, bilgi önemlidir. Ancak Batı bilgiyi sunarken insanların bilinçlenmesi için sunmadı bunu. Özellikle sanayi inkılabından sonra emperyalizm için eleman gerekti. Bunu sosyalizler, yani ne diyelim Rusya tarafı bunu sosyalizmle sağlamaya çalıştı. Batılar bunu emperyalizmle yapmaya çalıştı ve eğitim sistemleri kurdular. Bizim de hali hazırda eğitim sistemimizin çoğunu aldığımız gibi bütün İslam dünyasında Batı modelli eğitim sistemleri aldık. Zannettik ki ülkelerimizin gelişmesi için biz bunu yapıyoruz. Hayır. Batı medeniyetine aslında biz her alanda eleman yetiştiriyoruz. Bu sadece peki eğitimde mi? Hayır. Kültür sanatta da hakeza öyle. Kültür sanatta da kendi değer yargılarını taşıyan eserleri ortaya çıkarttılar. Bu müzikten sinemaya kadar, tiyatrodan her şeye kadar ve bunlar içerisinde kendi kadrolarını kurdular. Yani kendi sanatçılarını öne çıkarttılar. Sanatçıların baştan aşağı böyle giyiminden kuşamına, yaşam tarzına kadar rol modeller ürettiler. Ve onları ne yaptılar? İşte onları da kendi şirketlerinin reklamlarında oynattılar. Aslında hepsi neydi?
hepsi şuydu. Bu topraklarda eğitimden sanata kadar bilgiyi, güya kültürü vesaire destekliyoruz bahanesiyle aslında kendi medeniyetlerini geliştirecek yerel figüranlar, yerel elemanlar aslında yetiştirmekti. Peki Yesevi ruhuna tekrar dönelim. Ne yapmamız gerekiyor? Önce şunu yapmamız gerekiyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin aslında o Divan-ı Hikmet'inde biz şunu anlıyoruz. Bir, bütün bu coğrafyaya, hem Türkistan coğrafyasına, Anadolu'ya ve aslında bütün İslam coğrafyasına bir kimlik kazandırmak gerekiyor. Yesevi ne der? Kendini bilen Rabbini bilir der. Yunus Emre ne der? İlim bilmektir. İlim kendim bilmektir. Dolayısıyla önce kendimizi bilerek başlamamız gerekiyor bize. Yani biz kimiz? Ve artık bu sorunun da cevabını hiç çekinmeden, hiçbir şeye takılmadan vermemiz gerekiyor. Biz kimiz? Müslümanız. Nokta. Şimdi bu tespitten sonra aslında ne yapmamız gerekiyor? Artık başka kültürlerin, medeniyetlerin aslında bize dayattığı yaşam tarzını, eğitim tarzını, kültür tarzını değil, aslında İslam'ın gerektirdiği o eğitim sistemini, o ahlaki yapıyı, toplumsal yapıyı, o heyecanı, o sinerjiyi tekrar kurmamız gerekiyor. Çünkü siz bunu kurmazsanız bir istikamet oluşturamazsınız. Yani yaşam nedeniniz kalmaz. Bakın Hoca Ahmet Yesevi'nin başlattığı o ruh, ortaya çıkarttığı sinerji Yunus Emre ile devam etmiş, Hacı Bektaşi Veli ile devam etmiş. Osmanlı'ya baktığımızda aslında işte o ruh ne yapmıştır? O ruh Osmanlı'ya istikamet vermiştir. Yeniçeri Ocağı'na baktığımızda o Bektaşi'nin izlerini görürsünüz. Neden? Çünkü o ruh bir istikamet katmıştır. Yani ilahi kelimetullahı, gaza ve cihatı, dinin, toplumun, yaşamın tam merkezinde yaşanması ama yaşarken de tabii ki bunu zorlaştırarak değil, toplumun anlayacağı şekilde, toplumun buna entegre olacağı şekilde, sahipleneceği şekilde yapmamız gerekir. Dolayısıyla şimdi Türkistan'dan Anadolu'ya kadar uzanan, buradan da diğer yerlere aslında uzatabileceğimiz o 21. yüzyıldaki Türk ve İslam dünyasını kurgularken tekrar öze dönüp, tekrar o ruhu güncelleyip ama o güncellediğimiz ruha biz o kimliğimize, o ahlakımıza, o irfanımıza, o hikmete uygun yeni nesiller yetiştirmemiz gerekir. Buna uygun devletler arası ortak kurum ve kuruluşlar aslında kurulması gerekir. Buna uygun ortak hedefler, ortak işbirlikleri geliştirilmesi gerekir. Mesela eğitim bunlardan bir tanesidir. Yani bir İngiliz ya da bir Batılı şunun çok çok iyi farkında. Adının yani etnik kökeninin İngiliz, Fransız vesaire olması değil önemli olan. Kendisinin Batılı ve bir Hristiyan olması. Üst ortak kimlik bu. Dolayısıyla doğuya baktığında ya da doğudan kendisine bir şey geldiğinde, yani Paris'e bir saldırı olduğunda Londra hisseder bunu. Ya da Londra'ya bir saldırı olduğunda Roma hisseder bunu. Çünkü kendi medeniyetlerine böyle bir saldırının olmuş olduğunu bilirler. Fakat dün de Seyit hocamızın da anlattığı gibi yahu 2 milyarlık bir İslam dünyası var. 10 milyonluk bir İsrail'e karşı çıkamıyoruz. Neden? İşte şundan dolayı, demin bahsettiğim 3-4 maddeden dolayı etnik milliyetçilik ki büyük bütünü ortadan kaldırmıştır. Yani bu etnik milliyetçiliğin siyasal yapıların belirlenmesinde temel unsur alınması burada sorun bu arada. Yoksa kimsenin milliyetiyle ilgili bir sorunu zaten yok. Ama devletin siyasal yapısı belirlenirken etnik o kimliğin önemsenmesi ne demek? O büyük yani ümmetin parçalanması demektir. Artık bunu da herhalde anlamışızdır yani. Bir diğeri sekülerizmle güya devlet yönetimiyle alakalı bir şey yapılıyor gibi olup daha sonra aslında hem önce toplumun sonra da bireylerin dine karşı aslında mesafeli bir yaşam tarzını ortaya koymaları işte asıl bizdeki 12. 13. yüzyıldan başlayıp uzun yıllar devam eden ilahi kelimetullah, ondan sonra gaza ve cihat artı bir medeniyetin temsilcisi olduğumuzu o bize şey yapan, veren bilinçten uzaklaşmak demektir. Şimdi şuna dikkat ediyorsunuz değil mi? Yani hepimiz görüyoruz aslında. Bazı
gerçekten iyi yetiştirilmiş nesiller, gruplar hariç gençlerimizin şu anda bir hedefi yok. Manevi anlamda. Hedeflerde ben size söyleyeyim. Tamamen dünyevi hedefler. Yani iyi bir iş bulmak, ondan sonra para kazanmak, daha yakışıklı olmak, daha güzel olmak gibi vesaire. Yani daha iyi bir Müslüman olmak yok. Daha iyi bir insan olmak yok. Daha ahlaklı bir insan olmak yok. Ve kendi medeniyetimiz için daha ne yapabilirim gibi soruları sormak yok. Tamamen dünyevi. İşte sekülerizmin yarattığı tahribat da maalesef bu şekilde olmuştur diyebiliriz. Böyle bir eğer yeniden bir güncelleme gelip o ruhu tekrar canlandırabilirsek aslında şunu sağlamış oluruz. Taşkent'le işin doğrusu İstanbul ya da Bişkek'le Üsküp ya da baktığımızda Bakü'yle ne diyelim Makedonya, Kosova, işte Balkanlar aslında aynı ritimle, aynı ruhla aslında yaşamaya, aynı mantıkla düşünmeye, aynı heyecanla aslında mücadele etmeye başlayacaktır. İşte Batı'nın ve Batılıların da istemediği budur. Somut projelerle alakalı dediğimizde evet dil birliği, ortak alfabe, ticaret çok önemli ama ben her zaman şunu söylerim. SİHA üretmek, İHA üretmek çok güzel ama İHA'yı ve SİHA'yı kullanacak nesli üretemiyorsanız o zaman o İHA ve SİHA bir gün gelir döner sizi vurabilir. Nitekim biz buna zaten daha önce de canlı şahit olduk. Bu konu tabii ki çok örneklerle uzatılabilir. Ancak daha 3 arkadaşımız daha var. Sizleri de çok fazla sıkmak istemiyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun.